Merhaba herkese arkadaşlar. Korona salgınının devam ettiği şu günlerde ben de ne yapayım dedim. Evde sıkıldım. Aşağıya garaja indim. Ve sizlere Mazda RX-8 hakkında bilgi vermek istedim. Evet, gördüğünüz gibi araç arkamda duruyor. Bu benim kendi şahsi aracım. 2011 model. 2013 yazından beri de bende. Şu an gördüğünüz gibi birazcık pis. Sebebi bütün yıkamaların kapalı olması ve tabii ki dışarı çıkamadığımız için durduğu yerde tozlandı. İnternetten bir araba yıkama şampuanı sipariş ettim. O bugün geldi. Yarın burada yıkayacağım onu tekrardan. Onun da belki videosunu çekerim. Şimdi bir içine geçelim ve sizlere araç hakkında bilgiler vereyim. Evet, araç içine geçmeden önce de gördüğünüz gibi kaputta hep kediler yürümüş. Ön cama kadar çıkmış. Bazen tavana da çıkıyorlar. Bugün çıkmamış ama evet, kedileri durduramıyoruz maalesef. Evet, aracın içine oturduk. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir kokpiti var. Hala modern diyebilirim çizgilerine. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok minimal, güzel bir tasarımı var ve yine içinde rotarı ile ilgili detaylar mevcut. Örneğin vites topuzu. Seri 1, yani bunun makyajsız kasasında, ilk çıkan kasasında rotarı ile ilgili daha çok detay mevcuttu. Fakat bu modelde R3 paket olduğu için Recaro koltuklar var. Mesela koltuk başlıklarında daha önceden üçgen şeklinde boşluklar varken bu modelde Recaro Sport koltuklar mevcut. Yine koltuklarla ilgili söyleyebileceğim, bazı kişiler diyor ki koltuklar rahat değil. Katılmıyorum arkadaşlar. İstanbul-Antalya uzun yol yaptım. Antalya-İstanbul yaptım. Yani benim boyum 1.92-1.93. Kilom da 100 kilonun üzerinde. Yani bu koltuklarda hiçbir sıkıntı çekmedim. Bence oldukça konforlular uzun yolda da. Çok da güzel görünüyorlar tasarım olarak. 3 kollu spor bir direksiyon kullanmışlar. Ele güzel oturan, ölçüleri çok güzel ayarlanmış. Bunun yükseklik alçaklık ayarı mevcut fakat derinlik ayarı yok arkadaşlar. Dolayısıyla boyunuz biraz uzunsa benim gibi rahat sürüş pozisyonunu buluyorsunuz ama yani mükemmel değil, yani biraz daha güzel ayarlanabilirdi. Onun dışında oturduğunuz zaman diz mesafesi birazcık tabii kısıtlı. Fakat baş mesafesi ideal, yeterli. Yani ben bunun içine kaskla da otursam kafam yukarıya, tavana temas etmiyor, değmiyor. Daha önce İstanbul Park yaptığım videolarda onun da görüntüleri mevcut. İzlerseniz onlar da güzel. B seansında İstanbul Park'ın atmosferik RX-8 pist rekoru var, official. Orada transponderla zamanı kayıtlı. Benim aracım 2011 model, 74.484 kilometrede tam olarak. Metalik siyah renk. Kazasız boyasız bugüne kadar. Şükür herhangi bir aksilik yaşamadık arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tarz arabalarda hatasız bulmak çok zordur. Bu araba tamponlarına kadar orijinal. Herhangi bir değişen ya da boyanan parçası yok. Ama kaputta ve tamponda taş izlerinden dolayı artık beni inceden rahatsız etmeye başlayan böyle izler mevcut. Dolayısıyla bazen boyatsam mı acaba diye düşünüyorum. Fakat birçok kişi aracın orijinalliğini bozma, işte ne bileyim renk tutmaz falan gibi öneriler de aldığım için tam olarak karar vermiş değilim. Boyatsam mı, boyatmasam mı? Bu aracın hikayesini sizlerle kısaca paylaşayım. Otomobilin ilk sahibi benim çok yakın bir arkadaşım. Yıllardır tanıştığımız. Kendisi zamanında bunu satarken tabii ki ilk bana teklif etmişti. Fakat o zaman alacak durumum olmadığı için maalesef alamadım. Ve otomobili o zamanlar 37 yaşlarında bir tane beyefendiye sattı. Onun da ilk RX-8'i değildi. Kendisi de daha düşük kilometreli RX-8 buldukça satıp yenisini alıyormuş. O şekilde bir RX-8 sever diyelim. Araç 16 küsür bin kilometrelerde, yanlış hatırlamıyorsam, hatta 18 de olabilir. Ona satıldı. Ben aldığımda 26 bin kilometredeydi. Yani kendisi aşağı yukarı 8-10 bin kilometre kullanmış. Sağ olsun, çok iyi bakmış araca. Neredeyse sattığımız kadar kusursuzdu. Yani benim arkadaşım tam anlamıyla deli olduğu için, delisi olduğu için ya üzerinde nokta hata yoktu. Ben alırken işte kapıda ufak tefek bir iki tane böyle hani kapı açma tarzında
ufak tefek vardı ama genel anlamıyla yani arabanın kondisyonu gerçekten gene çok iyiydi. Sağ olsun Reşitan Bey, kendisine de buradan tekrar teşekkürler. O da bunu zaten sattıktan sonra kırmızı daha düşük kilometrede bir tane RX-8 aldı tekrardan. Ben neden bunu aldım? Evet, daha düşük kilometrede olan ilanda ben de görmüştüm fakat ben siyah istiyordum. Ve bu otomobilin geçmişini bildiğim için rodajının nasıl özenle dikkatli yapıldığını ben bu otomobilde karar verdim. O günden beri çok mutluyum. Kararımda iyi ki de bunu almışım diyorum. Bu rengin tam adı Sparkling Black Mica. Yani böyle güzel ışıltılı bir siyah. Metalik bir siyah arkadaşlar. Opak değil renk. Oldukça beğenilen güzel bir siyah. Bugüne kadar yakından bakan, inceleyen kaç kişi varsa hepsi çok beğendi. Mesela en son detaylı temizliğe verdiğim yer, mekan sahipleri de ilk defa bu rengi gördüğünü ve çok beğendiğini söylediler. Otomobilin rengi bu şekilde. Bu R3 donanım paketine sahip. Ülkemize giren bütün seri 2 yani makyajlı kasa RX-8'ler hepsi R3 paket olarak girdi. R3 pakette internette yine detaylı şekilde farklarını bulabilirsiniz. Normal seri 2'lere göre ne farkları var. Fakat bu pist için hazır bir model diyebiliriz. Track ready olarak satılan. Bu pakette benim ilk böyle akla gelen, göze çarpan farklılıklarından bahsetmem gerekirse Bilstein süspansiyon sistemi var. Bildiğiniz gibi Bilstein en iyi süspansiyon üreten markalardan bir tanesi. Recaro koltuklarımız var. Yine gördüğünüz gibi Recaro'nun ve genel anlamda bu tarz bucket seat denilen koltuklarda, yarış koltuklarında benim en çok hoşuma giden tasarıma sahip olan bu Recaro'lar var. Yine bu Recaro'lar farklı markaların farklı modellerinde mevcut. Örnek olarak M3 CSL'de mevcut. Megane RS'de mevcut. Aklıma ilk gelen modeller. Oldukça güzel, sizi saran Recaro'nun deri kumaş karışık koltuklarını kullanmışlar. 19 inç BBS üretimi jantlar var. 19 inç olmasına rağmen tanesi 9.2 kilogram. Yani şöyle diyeyim size, bir Peugeot 207 GT'nin 17 inç jantlarıyla aynı ağırlığa sahip fakat 19. Şu anda ben o jantları çıkarttım üzerinden. Değişiklik olsun diye 18 inç jant kullanıyorum. Japan Racing. Volk'un C28N replikası diyebiliriz. C28N'i ülkemizde bulmak çok zor olduğu için ve ben de getirtmekle artık uğraşmak istemediğim için gene yakın bir arkadaşımın elinde olan bu Japan Racing'in jantlarını ondan temin ederek RX-8'e taktım. Ön arka farklı offset. Arkalar oldukça kalın. Güzel bir duruşu var. Araba böyle dolu dolu duruyor. Fakat önler inceden bir spacer istiyor bunlarla. Bronz renge boyattık tekrardan jantları. Oldukça güzel oldu. Ben çok yakıştırdım siyahla. Özellikle Japon marka otomobillere bu dizayn çok yakışıyor. Yine R3'ün farklılıklarından arkadaşlar, hepsinin manuel vites gelmesi. 4.77 oran var. Oldukça güzel, hisli, güzel geçişli vites sistemi var RX-8'in. Dış gövdede farklılıklar var. Body kit var R3 pakette. Arka bagajda spoiler var. İşte yan marşpiyeller gibi farklılıklar mevcut. Ayrıca otomobilde o yılların birçok donanımı mevcut. Mesela MP3 CD çalan, aynı zamanda MP3 çalabilen bir ses sistemi var. Bose marka. Oldukça kaliteli. Yanlış hatırlamıyorsam 380 wattlık bir ses sistemi var. Mesela burada da bir speaker koymuşlar. Ön cama yansıyarak çok güzel bir dağılım yapıyor. Onun dışında cruise control, işte xenon far, airbagler, ön yolcu, yan airbagler gibi koltuklarda da var. Birçok donanım mevcut. Yani dolu bir otomobil. Gerçekten çok şık yapmışlar arabayı. Size şöyle diyeyim. Birçok farklı otomobil kullandım. Spor, ne bileyim sedan, lüks, binek, bir sürü farklı otomobil kullandım. Bunların arasında 991.2 kasa GT3, F458 İtalya, Corvette gibi işte farklı modeller. Gerçekten yani bütün olarak düşündüğünüzde bu araba kullandığım en iyi yapılmış, en özenli yapılmış, en böyle zevkli otomobillerden bir tanesi. Evet, düzde tabii ki bir sürü çok hızlı araba var. Yani artık ne RX-8 ne S2000 ne 350Z çok hızlı otomobiller değil günümüzde. Sene oldu 2020. Bir sürü aşırı beslemeli, bildiğiniz gibi çok hızlı arabalar var. Fakat bunlar çok keyifli arabalar arkadaşlar. Bu arkadan itiş bir otomobil.
Yine kilitli diferansiyel var orijinal üzerinde. Oldukça viraj hakimiyeti yüksek veya drift yaparken, yanlarken kontrolü oldukça yüksek, dengeli bir otomobil. Yani şöyle diyeyim size, bu arabadan aldığım zevki çok az arabadan aldım. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ülkemizde evet değeri çok bilinmiyor. Bir sürü bu otomobille ilgili söylenti var. Onun sebebi bu. Onlardan bir tanesi Rotary Wankel motor. Motor hakkında konuşmam gerekirse bir sürü farklı kullanıcı eminim farklı deneyimler, tecrübeler yaşamıştır bu motorla ilgili. Belki erken kilometrede, düşük kilometrelerde kırılan motoru sahip kullanıcılar da var. Bilemiyorum. İnternette benim yaptığım araştırmalara göre bazen şanssızlık olup evet motor kıran insanlar da var. Fakat motoruna iyi bakan ve çok yüksek kilometrelere, 300 bin, 400 bin kilometrelere ulaşabilen kullanıcılar da var benim bildiğim. Benim otomobil evet aşağı yukarı 74.500 kilometrede. Tam olarak 484. Bugüne kadar sağ olsun beni hiç üzmedi, öyle diyeyim size. Ben servis olarak orijinal Mazda servisini kullanıyorum. Onlar bugüne kadar gereken ne varsa yaptılar. Zaten rutin bakım dışında otomobil hiçbir şey istemedi. 3 veya 4 sefer İstanbul Park'a çıktım bu otomobille. Günlük hayatta da tabii ki devirli kullandığımız zamanlar oluyor. Fakat bu otomobil rotary olduğu için içeride üçgenler dönerken krankın 1/3 hızla dönüyormuş. Yani otomobil aslında 9000 devir çeviriyorken rotorlar 3000 devirde dönüyormuş içeride. Dolayısıyla yıpranma aslında o kadar da değil ve rotary devirli kullanımı seven bir makina. Yani günde bir kere redline yapın diyorlar. Karbon kurum birikimi olmasın. Kurum birikimi bu motora en çok zarar veren elemanların başında geliyor. O kurumlar üçgenlerin ucundaki seal'lara, yani sıkıştırmayı sağlayan o seal'lara zarar veriyor. Zaten genelde seal kırarak motor arızası yaşıyor RX-8'ler. Fakat kullanım usullerine dikkat ederseniz, ne bunlar? Size onlardan bahsedeyim. Böyle millete öcü gibi geliyor ama alakası yok. Spor otomobil kullanma esası aslına bakarsanız. Yani bildiğiniz gibi arkadaşlar, bu tarz spor otomobillerde soğuk motora gazlanmaz. Zaten RX-8 buna müsaade etmiyor. Kadranı açtığınızda 3 tane kırmızı ışık var orada yanan. Motor ısındıkça bunlar sönüyor kademe kademe. En son bir tanesi yanık kalıyor. O hep yanık. Soğuk motora gazlamamak çok önemli. Aynı şekilde otomobilin yağına dikkat etmek. Yani spor araç kullanan bence herkes özellikle yağına özen göstermeli. Ben her 3-5 bin kilometre aralığında, artık ne zaman denk gelirse ama 5000'i geçirmiyorum, otomobilin yağ ve yağ filtresini mutlaka değiştiriyorum. Yağ kan gibi otomobillerde çok önemli biliyorsunuz. Yani ufak masraflardan kaçmayacaksınız. Aksi takdirde daha büyük masraflar açar. RX-8'de yine yapısı gereği Wankel motor yağı kullanıyor zaten. Yağlama yapıyor. Dolayısıyla normal piston motorlara göre daha fazla yağ kullanıyor. Fakat yağ yakıyor denemez. Yani kötü anlamda yağ yakmıyor araç. Haftada bir veya benzin aldıkça ya da aklıma geldikçe kaputu açıp bir yağ çubuğunu çekip yağ seviyesine bakıyorum. Bu çok zor bir şey değil yani. Bence spor otomobil kullanan herkes bunu yapmalı. Gerekirse orada yağ kapağını açıp yağ takviyesi. Zaten yani çok basit. Yani bir minimum, bir maksimum çizgisi var ve böyle ortaya noktalar koymuşlar. Her nokta aşağı yukarı yarım litre. Ona göre yağı ilave ediyorsunuz. Maksimumu geçmeyecek şekilde. Bu şekilde motorumun sağlığını koruyorum. Bugüne kadar beni üzmedi dediğim gibi. Yanlış hatırlamıyorsam 211 Nm tork var. 231 beygir fabrika çıkışlı olarak bu araçlar. Tabii çok torklu olmadığı için sürekli performanslı kullanımda yüksek devirlerde kalmamız lazım. Özellikle 7000 devirden sonra güç çok güzel geliyor. İstanbul Park pistinde sadece 2 viraj çıkışında biraz daha tork olsaydı şeklinde bir ihtiyaç hissettim. Onun dışında bence gayet yeterli, gayet keyifli, güzel bir makinası var. Yine rotary olduğu için ağırlık merkeze yere çok yakın. Motorun konumlandırıldığı yer ön aksın arkasında ve yere oldukça yakın. Mazda'lar yol tutuşuyla ünlüdür. Bu araçta da inanılmaz bir yol tutuş var. Çok hisli, çok dengeli. Başka bir motor konulsa bilemiyorum. Tabii swap yapanlar var farklı motorlarla. Başarılı görünen swaplar da var. Daha yeni bir tane 4G63 swap yapılan bir otomobil var. Onun videosunu gördüm. Nurettin Usta yapmış. Kendisine de buradan selamlarımı iletiyorum. Yani
motor kaput altını açtığınızda sanat eseri görünüyor. Gerçekten çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Yapan arkadaşımızın da bütçesine sağlık. Ayrıca otomobili o kadar güzel yapmış ki yine 2 tane farklı beyin kullanmış. Aracın bütün fonksiyonları çalışıyor. Hiçbir arıza ışığı yanmıyor. Mesela o aracı çok merak ediyorum. Bir kullanmak isterdim nasıl oldu diye. Ama bana sorarsanız bu haliyle de, yani Rotary 13B Renesis haliyle de araç oldukça güzel ve keyifli. Bir gün hani motor arızası yaşarsam yine bu motoru mu kullanırım, yoksa o fiyatlara başka bir makine mi hani takarız bilemiyorum şimdiden. Onun kararını vermedim. Gönül ister Rotary olsun. Çünkü bu otomobili farklı özel yapan detaylarından bir tanesi Rotary olması. Yine bu otomobili çok özel yapan detaylardan bir tanesi Suicide Doors denilen geriye doğru açılan arka kapılar. Ya çok özel bir otomobil. Dolayısıyla ben buna sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yurt dışında yaşıyorum yaklaşık 3 senedir. Evet, 3 seneyi geçti hatta. Ona rağmen kıyıp da bu aracı satamadım arkadaşlar. Yani kıyamadım arabama. Bana sorarsanız koleksiyon niteliğinde bir otomobil. 1.3 litre, yine ülkemizde vergi avantajı var. Yakıt ne yakıyor derseniz inanın bilmiyorum. Yine internet açıp bakarsanız bunu bulmak çok kolay. Sen neden bilmiyorsun diyenlere, yani daha önce paylaştığım videolarda bir abuk subuk yorum yapan arkadaşlar oldu. Arkadaşlar şunun için bilmiyorum. Otomobil bir zevk bildiğiniz gibi. Yani ben hayatta hep şu soruyu sorarım bir şeylerden vazgeçmek için veya almak için veya hani yoluma onunla devam etmek için: değer mi sorusu. Yani yaktığı yakıt bu arabanın verdiği zevke değiyor mu? Bence evet. Bu sorunun cevabı evet olduğu sürece benzinli umursamamaya devam edeceğim arkadaşlar. Yani gülü seven dikenine katlanır hesabı. Bittikçe gidip alıyorum. Size öyle diyeyim. Evet, yakıt tüketimi normal diğer otomobillerden fazla. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim size. Muhtemelen 15 litrenin altında yakmıyordur ama gerçekten hiçbir zaman bunun hesabını yapmadım. Çünkü yine söylüyorum, bu tarz otomobillere binen arkadaşlar yaktığı yakıt veya işte bakım giderleri gibi kalemleri çok düşünmemeli. Elbette bunlar siz ürünü satın alırken belirleyici faktör olabilir. Ya mesela neden Corvette aldım, 911 almadım? Ve bunun cevaplarından bir tanesi bakım giderleriydi. Çünkü Corvette'in bakım maliyetleri serviste bir 911'e göre çok daha düşüktü rutin bakımları. Bu mesela benim için belirleyici faktörlerden bir tanesiydi. Onu da ek olarak söyleyeyim ama yakıt sizi düşündürecekse hiç bu topa girmeyin derim. Hatta spor araba topuna girmeyin derim. Daha ekonomik farklı araçlara yönelmenizi tavsiye ederim bir arkadaş olarak. Biraz da pist deneyimlerimden bahsedeyim. B ve C seansı olarak 2 tane video yüklü kanalımda, onları izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz İstanbul Park yaklaşık 5.3 kilometrelik büyük bir pist. Formula 1 pisti, hatta dünya standartlarında bir pist ve oldukça güzel bir pist. Eğer ki daha önce pist yapmadıysanız, yani bütçeniz el veriyorsa mutlaka İstanbul Park'a gidin arkadaşlar. Otomobil kullanma zevkini tam anlamıyla pistte alacaksınız. Ben piste çıktığımdan beri yani normal yolda gazlama ihtiyacı duymuyorum. Tamamen emniyetli bir şekilde gazlayabileceğiniz tek ortam pist ve arabanın limitlerini orada zorlayabildiğiniz için orada alacağınız sürüş zevkini hiçbir yerde alamazsınız. Bunları yolda yapmaya kalkışırsanız oldukça tehlikeli. Kendinizi ve başkalarını riske atarsınız. Dolayısıyla sizlere tavsiyem, bütçeniz el veriyorsa mutlaka İstanbul Park'a gidin arkadaşlar. Bizler için çok güzel bir imkan. Yine farklı şehirlerde de irili ufaklı pistler var bildiğim kadarıyla. Ben daha gidemedim. Mesela Körfez pisti var. İzmir'de Ülkü var. Ülkü'ye gitmek istiyorum. Bundan sonraki hedefim o. Pist kullanımında RX-8 yine şöyle diyeyim size arkadaşlar, seans boyunca soğutma ihtiyacı hissettirmedi bana. 20 dakika boyunca gazlanabiliyor mu? Evet, gazlanabiliyor. Tabii ki ilk turu saymıyorum. Çünkü ilk tur otomobil ısınıyor. Hatta piste girmeden çalıştırıp ısıtmaya başlıyorum. Ondan sonraki turlarda sadece bir kere yaz ayında bir girmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Ağustos. O zaman soğutma ihtiyacı hissetmişti. Yanlış hatırlamıyorsam diğer pistte Mayıs ayında yapmıştım. Böyle 15 derecelerde. Hiçbir şekilde bana mısın demedi otomobil. O anlamda çok kuvvetli. Ne fren ne motor, yani ne motor sıcaklığı ibresi oynadı ne de frenlerde gecikme hissettim. Yani frenleri de oldukça güçlü. Bence orijinal fren sistemini değiştirmeye gerek yok. Belki balataları değiştirip böyle yarış tipi, hani daha iyi ısıran bir balatayla daha iyi bir frenleme elde edebiliriz ama o da tabii ki diski daha çok bitirecektir.
Oldukça keyifliydi benim için. Orada ayrıca pist günleri çok güzel oluyor. Farklı farklı modeller geliyor renk renk. Çok neşeli, güzel bir ortam oluyor. Başka modelleri de görebiliyorsunuz. Güzel muhabbetler oluyor. Dolayısıyla hepinizi piste davet ediyorum arkadaşlar. Peki benim aracımda ek olarak ne var? Standart R3'lere göre biraz da bundan bahsedeyim sizlere. Bu otomobilde atmosferik olarak bazı modifikasyonlar mevcut. Piste çıkaracağım için otomobili bir takım değişiklikler yaptım. Motordan bahsetmeye başlarsam IM V2 Cold Air Intake, soğuk hava emen bir hava filtre sistemi var. BHR Amerikan firması Mazda'larla, Rotary'lerle uğraşıyor. BHR'nin ateşleme kiti var otomobilde. Hafif volan var. Yine ben BHR markanın volanını tercih ettim. Aşağı yukarı 9 libre, yani 4,5 kilo civarında firmanın iddia ettiği. Bu da daha iyi devirlenme, daha hızlı devirlenmeye olanak sağlıyor. Onun dışında motorda daha farklı ciddi bir modifikasyon yok. Yazılım yok arkadaşlar. Aslında yazılım olsa daha bir optimize eder. Belki 10 küsur beygir alabiliriz diye düşünüyorum. Fakat rotary yazılımı normal piston motordan oldukça farklı. Yani bir parametreyi değiştirdiğinizde çok fazla parametre değişiyormuş. Dolayısıyla daha çok müdahale istiyor ve bilen birinin yapması lazım. Yani ülkemizde de böyle bir olanak olmadığı için yazılımı elletmedim ben. Racing Beat'in headers'ı var. Piste çıktığım zamanlar 70 mm düz boru ve Grady'nin son susturucusu var. Evo TT arkada. Egzoz oldukça rahatlatıyor diyebilirim RX-8'e, özellikle düz boru. Fakat normal trafikte bu şekilde kullanmak mümkün değil çünkü çok gürültülü hale geliyor araç gerçekten. Onun dışında yol tutuş için H&R markasının HR diyelim Türkçe. Buna da laf eden bazı arkadaşlar olmuştu. Yani komik ama insanlar bu tarz şeylere de takılabiliyor. Spacer'ları 4 lastikte ve yayları mevcut. Tein markasının coilover'ını da aldım. Fakat daha henüz otomobile takmadım. 3 set jantım mevcut. Pist için Oz'un 17 inç Ultra Legaraları var. Onlara semi-slick kullanıyorum. Bu üzerindeki şu an mevcut 18 inçler var Japan Racing'in ve 19 inç fabrika üretimi BBS'in kendi jantları var. 19'larda Michelin markasını tercih ediyorum. Semi-slick olarak Nankang'ı kullanmıştım. Nankang'lar da oldukça güzeldi. Onları uygun bulmuştum fiyat olarak. Onun için denemek istedim. Ve yine review'larda oldukça iyi olduğu yazıyordu. Bu 18'lerde de Winran marka. Çünkü Michelin bulamadım. Ben normalde Michelin tercih ediyorum. Kendi herhangi bir reklam, sponsorluk hiçbir şey yok. Tamamen bireysel tercihim. Onun için sizlerle paylaşıyorum. Lastik de çok önemli. Yine başka bir RX-8'de kalitesiz bir lastik olan RX-8'de kullandığımda direksiyon tepkisinin ve yol tutuşunun çok kötü olduğunu gözlemlemiştim. Daha sonra kendi aracıma geçtiğimde Michelin Pilot Super Sport vardı. 19'lar takılıyken iki aynı otomobilin nasıl bambaşka farklı iki araç olduğunu o zamanki tecrübemle yaşadığımı söyleyebilirim. Craft Square'in karbon fiber aynaları. Yine bunlara APR'nin karbon plakalarından keserek yaptığımız zemin. Otomobilde şu anda üzerinde olmayan APR Performans marka karbon ön splitter'ı var. Tamponun altına takılan parça. O da downforce'u, yani otomobilin yere basışını daha iyi hale getiriyor. Ve arkada gene APR Performans'ın GT200'ün yeni modeli olan karbon fiber kanat var. Artık ona spoiler demiyorum, kanat diyorum. Çünkü bayağı kanat, oldukça güzel profili var. Hatta APR'nin kendi sitesinde ne kadar yere basma kuvveti uyguladığını, hangi açıyla tek tek gösteren tablolar var. Eğer ilgileniyorsanız yine bakabilirsiniz. Ayarlanabilir bir kanat o şekilde. Fakat İstanbul Park'ta ben kanadı söktüm C seansında. Daha hızlı zaman keserim diye düşünüyordum. Ama o zaman da lastik havasını kontrol etmedim. İlk piste çıkışımdı benim. Lastikler ısınıp şiştiği için araç iyi yol tutmadı ve daha iyi süre yapamadım. B seansında ilk piste çıkışımda 2 dakika 34 saniye 465 saliseyle pist rekorunu kırmıştım. Fakat C seansında bunu başaramadım. Kanadı sökmeme rağmen. Ama bir sonraki İstanbul Park'ta yine böyle 15 derecelerde olan bir havayı yakalayabilirsem güzel bir semi-slick lastikle orijinal spoileriyle, yani orijinal setup'ıyla bir çıkıp bakmak istiyorum.
Aslında coilover'ı da takıp denemek isterdim. Fakat çok iş arkadaşlar. Bilstein'ler zarar görene kadar Bilstein'lerle devam etmek istiyorum yoluma. Çünkü oldukça kaliteli bir süspansiyon setup'ı var üzerinde. Orijinal fabrikasyon. Ya bu 19 jantlar ve düşük profil 40 profil lastiğe rağmen böyle oldukça aslında konforlu bir yapısı var. Tabii ki bu tarz bir arabaya göre konuşuyorum. Yoksa böyle aman aman bir konforda beklemeyin elbette. Bu otomobilin en güzel yanlarından bir tanesi 4 kişilik olması arkadaşlar. Gerektiği zaman arkaya birileri binebiliyor. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Tabii benim boy gene uzun olduğu için şu an benim kullanımıma göre ayarlı. Ve gördüğünüz gibi burada sadece şöyle şu kadarlık bir yer kalmış ama biraz öne çekerek ben de bunu biraz daha rahatsız bir pozisyonda arkama bir kişi alabiliyorum. Evet, şu anda arkaya oturdum. Gördüğünüz gibi arka kapıyı kapatınca arkadaşlar şu şekilde yine tavan baş mesafesi yeterli. Fakat şu yan camlar çok ufak olduğu için birazcık klostrofobik bir ortam var arkasında. Yine de 4 kişi gerektiği zaman yolculuk yapabiliyorsunuz. Örneğin otomobilde ilk aldığımda biz 3 kişi gelmiştik İstanbul'dan. Ben, eşim ve onun arkasında oturan yine çok yakın bir arkadaşım. Ki o da böyle boylu postludur, yani 1.85'in üzerinde boyu var. 1.90 civarında. 3 kişi rahatlıkla yolculuk yapmıştık. Diz mesafesi olarak bunu baz almayın. Ben şu an rahat inip binebilmek için ön koltuğu iyice öne çektim arkadaşlar. Arka kapıları açmak için de şurada gördüğünüz gibi bir tane şu şekilde açmak için mandal yapmışlar. Buradan açıp şu şekilde itiyorsunuz. Yine kapanırken önce arka kapıyı, daha sonra ön kapıyı kapatıyoruz. Bir de bagaj hacmine bakalım isterseniz. Evet, benim bagaj şu anda biraz dağınık. Bunun için kusura bakmayın. Trafik seti, gerekirse akü takviyesi, yağım ekstra. Orada da var. Aslında bunun bir tanesi evde olması gerekiyor ama şu anda her şey burada. Yine başka bir trafik seti. İşte ne bileyim, bunun içerisinde spacerlar var. Şu anda spacerlar bu setup'a uymadığı için onlar da burada. Bir takım örtüler, bezler falan filan. Şurada da bir tane huni var. O da motora yağ eklerken kullanıyorum. Bagaj hacmi bu şekilde. Yani biraz derinlemesine yine fena büyüklükte olmayan, gerekirse yolculuk yapabileceğiniz büyüklükte bir bagaj. Sadece yükleme ağzı birazcık dar. Gördüğünüz gibi. O yüzden yani şu bölüm birazcık dar. Yani belki çok büyük bavul sığdıramazsınız ama küçük böyle 2 tane valiz, 3 tane valizi alabilecek kapasitede yolculuk için gerekirse yeterli hacim mevcut. Evet, bir de çalıştırıp sesini duyalım. Gördüğünüz gibi şu anda otomobil maksimum 5000 devire kadar izin veriyor. Sol tarafta motor sıcaklığı, sağ tarafta yakıt göstergesi. Ben otomobili şöyle kullanıyorum. Yani evet, bunlar güzel işaretler fakat ben onlardan da daha fazla bekliyorum. Ne gibi? Şöyle diyeyim size. İlk kullanırken 3000 devri geçmiyorum. Ve genelde hareket etmeden önce arkadaşlar ilk çubuğun sönmesini bekliyorum. Aslında beklemek zorunda değilsiniz. Yani yine bununla ilgili farklı görüşler mevcut. Ben beklemiyorum. Eğer işim acele ise, değilse gördüğünüz gibi söndü. Yani aşağı yukarı 45 saniye sürdü ışığın sönmesi. Şimdi hareket etmeye başlıyorum. Bakın şu an araç 7000 devre kadar müsaade ediyor. Ama ben ilk başta 3000 devre geçmiyorum. Daha sonra takiben motor ısındıkça 4-5 bin devirlere çıkartıyorum. Yani son ışık söndükten sonra tabii bu bahsettiğim. Ve daha sonrasında 6-7 bin devirlere çıkartıyorum. Motor iyice ısındıktan sonra 9000 devre kadar devirleniyorum. Yani aşağı yukarı 9300 küsür devirlere kadar, yanlış olmasın, devirleniyor otomobil. 9300-9400 gibi bir şey. Yine arabanın hissinden anlıyorsunuz zaten. Vites geçişlerinden,
şanzımanın ısınıp ısınmadığını mesela. Yani otomobil size zaten bunu hissettiriyor. Dolayısıyla iyice ısınmadan hiçbir zaman ben soğuk motora gazlamadım. Bugüne kadar da dediğim gibi sıcak soğuk fark etmeden yani marşa bastığım anda da araba çalıştı. Bu demek oluyor ki kompresyonu hala çok iyi. Motor ısındıktan sonra bir de size sıcak marşı göstereceğim. Motorun sağlığını gösteren işaretlerden bir tanesi de budur. Yine RX-8 alacak arkadaşlar için bu da bir ek bilgi olsun. Kompresyon ölçümü yaptıramıyorsanız bu şekilde arabanın sağlıklı olup olmadığını da anlarsınız. Şimdi arkadaşlar kapatıp bir de sıcak marşı göstermek istiyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum. Bu şekilde kolayca çalışıyorsa otomobil arkadaşlar, motorunda herhangi bir problem yoktur. RX-8 alınır mı sorusunun cevabı bence alınır arkadaşlar. Onun için 2013 senesinde aldım ve hala benimle. Şu ara fiyatları henüz çok abarmamışken, hala alınabilecek seviyedeyken bence alınır. Farklı amaçlar için de alınabilir. Atıyorum rotary kullanmak veya swap yapmak için. Şanssızlık yaşarsanız sorumluluk kabul etmiyorum. Dediğim gibi yani bu otomobili düşünen varsa bence hayat bir kere yaşamaya değer. İçinizde, aklınızda kalacağına alın, yaşayın, tecrübe edin derim. Şimdilik benden bu kadar. Daha fazla sorunuz varsa yorum kısmına yazın arkadaşlar. Gerekirse başka bir video daha çekeriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.